BTC Haber TV'den selamlar. Bir süredir Bitcoin ve kripto varlıkların dalgalı şekilde düşüşlerini ve yükselişlerini izliyoruz. Düşüşlerde kimisi hodl derken kimisi bu durumu bir fırsata çevirmek için short yani kısa pozisyon arayışına giriyor. Kimisi de zararını kabullenip yeni kazanç yolları aramak için varlıklarını satma kararı alıyor. Bitcoin ve kripto paralar düşerken yatırımcı ne yapmalı? Yaygın önlemler neler? Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtıysanız hadi başlayalım. Bitcoin geçtiğimiz yılın Kasım ayında $69.000'la yeni bir rekor kırmıştı. Altcoin'lerde ise oransal olarak daha büyük yükselişler ve all-time high'lara tanıklık etmiştik. Savaş, Fed'in ve merkez bankalarının kararları, stagflasyon ve dahası yaşanırken kripto varlıklarda yeni bir düşen trende girildi ve 2022 yılının ilk 4,5 ayı itibariyle bu düşüş dalgalı bir şekilde sürdü. Hatta Bitcoin tarihinde ilk kez 7 hafta üst üste negatif kapanış görüldü. Bitcoin en son 2014'te 6 kez üst üste haftalık kapanışını düşüşle yapmıştı. Peki düşüş trendinin hakim olduğu bir piyasada ya da ayı piyasasında zararları minimize etmek için neler yapılmalı? Öncelikle bugün neredeyse tüm borsalarda bulunan stop loss özelliğinden bahsedelim. Türkçe karşılığıyla kaybı durdur. Yani sizin belirlediğiniz parametreler içerisinde yaşanan düşüşlerde sizin zararınızı durduran bir araç. Olası büyük düşüşlerden önce sizin belirlediğiniz tabanda zararınızı azaltacaktır. Doğru giriş noktası arayan yatırımcılar ve traderların sık sık kullandığı bir özellik bu. Büyük düşüşlerden önce hayat kurtarıcı olabilir. Bazı traderların pozisyonlarını daha yukarıya taşımak için kullandığı durumlar da var. Kâr edilen pozisyonlarda stop loss seviyesi yukarıya taşınır ve stop olmanız durumunda bile kârınızı korumaya yardımcı olur. Tabii bu bir örnek. Her yatırımcının farklı stratejileri olabilir. Hem hızlı yükselişlerde hem de sert düşüşlerde dikkat etmeniz gereken bir diğer konuysa hareketin sebebini öğrenmek. Kripto varlıklar hepimizin bildiği gibi volatil varlıklar, bazı durumlarda ise spekülasyona açıklar. Bu sebeple düşüşlerin ve yükselişlerin kaynağını öğrenmek yatırım kararlarınıza etki edebilir. Özellikle düşüş dönemlerinde ya da bir başka deyişle ayı sezonlarında piyasaya sürülen haberler kötü niyetli olabiliyor. Food olarak da adlandırılan bu tür gelişmeleri araştırıp doğru kaynaklardan bilgi edinmek yatırımlarınızı kurtarabilir. Ayrıca her yatırımcı kendi varlıklarından sorumlu aslında. Bir başkasının sözüyle, parasıyla ya da tweetiyle yatırım yapmak oldukça tehlikeli. Birçok ünlü yatırımcı ve büyük fon yöneticilerinin uyarısında sizlere iletmiş olalım böylece. Yatırımlarınıza duygusal kararlar almak ve piyasalarla inatlaşmak sizi daha büyük zararlara uğratabilir. Piyasalarda bu duygulardan en bilineni ise fırsatı kaçırma korkusu yani FOMO. Ancak geleneksel ya da kripto para piyasalarında fırsatlar bitip tükenen durumlar değil. Bu videomuzda sizlere düşüş dönemlerinde aklınızda olması gereken bazı konu başlıklarını aktardık. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşça kalın.